Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın ritmini belirleyen, kentin kalbini doğudan batıya bir melodik çizgi gibi taşıyan Thames Nehri boyunca yürüyeceğiz. Rüzgarın suyunda bıraktığı dalgacıkları, köprülerin gölgelerini, kıyıdaki lambaların gece parıltısını hayal edin. Nedir bu nehir, neden bu kadar önemli, nereden nereye akar diye soruyorsanız, tam yerindesiniz. Thames Nehri, İngiltere'nin güneyini baştan sona geçen ve Londra'yı şekillendiren büyük su yolu. Uzunluğu yaklaşık 346 kilometre. İngiltere'nin tamamıyla sınırları içindeki en uzun, Birleşik Krallık'ta ise Severn'den sonra ikinci uzun nehir olarak kabul edilir. Kaynağı Cotswolds bölgesindeki Thames Head çevresinde kabul edilir. Bazı kaynaklar Severn Springs'i daha uzak kaynak olarak gösterir. Yolculuğu, Thames Halici üzerinden Kuzey Denizi'ne kavuşarak biter. Bu akış, Oxford, Reading, Henley-on-Thames, Windsor ve elbette Londra'dan geçer. Nerede yürümeli, nasıl keşfetmeli diyorsanız, Londra merkezinde en pratik rota South Bank kıyısıdır. Westminster Köprüsü'nden başlayıp, London Eye'ın yanından, Kraliyet Festivali salonunu ve Millennium Köprüsü'nü geçerek, Tower Bridge'e uzanan bölüm, şehrin simgelerini arka arkaya önünüze serer. Yolun büyük bölümü, halka açık yaya yolu olan Thames Path'ın parçasıdır. Bu ulusal yürüyüş rotası, kaynaktan Woolwich'e kadar yaklaşık 298 kilometre sürer. Şehir içindeki kısımları düz, tekerlekli sandalye ve bebek arabası için uygundur. Mola noktaları ve seyyar satıcılar sık aralıklarla çıkar. Nehri bir ulaşım hattı olarak deneyimlemek ister misiniz? Uber Boat by Thames Clippers adıyla bilinen nehir otobüsleri, batıda Putney'den doğuda Barking Riverside'a kadar pek çok iskelede durur. Güncel hat haritasını ve sefer, saatlerini kontrol edip, 1-2 duraklık kısa bir yolculukla şehrin manzarasını farklı bir açıdan izleyebilirsiniz. Özellikle gün batımında güvertede durmak, suyun üzerinde köprülerin bir bir yaklaşmasını görmek çok keyiflidir. Ne zaman gitmeli derseniz, sabah erken saatlerde ışık yumuşaktır ve kalabalık azdır. Akşamüstü ise altın saat dediğimiz zaman diliminde köprülerin, kubbelerin ve cam cephanelerin rengi ısınır. İlkbaharda üniversiteler arası kürek yarışının Putney ile Mortlake arasındaki parkurunda nehir bir spor festivaline dönüşür. Parkur yaklaşık 6,8 kilometredir. Sonbaharın sisli sabahlarında ise kıyı lambalarının önünde yürümek Londra'nın en şiirsel hallerinden biridir. Ne kadar süre ayırmalı? Westminster ile Tower Bridge arasında fotoğraf molalarıyla 1,5 saat rahatlıkla geçer. Detaylı gezeceğim diyenler için 2 ila 3 saat ayırmak ideal olur. Bir gününüz varsa sabah South Bank yürüyüşü, öğle sonrası kısa bir tekne yolculuğu ve akşamüstü Greenwich Park'a tırmanıp nehri yukarıdan izlemek harika bir üçleme olur. Peki, Themes'i nasıl gezmeli? Kıyı yürüyüşleri ücretsizdir. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Nehir otobüsleri ücretlidir. İskelelerde bilet ve temassız ödeme seçenekleri vardır. Klasik anlatımlı tur tekneleri de keyifli bir alternatiftir. Yanınıza rahat ayakkabı, rüzgarı kesen ince bir mont, küçük bir su şişesi ve yağmur ihtimaline karşı hafif bir yağmurluk alın. Yazın güneş koruması, kışın eldiven ve bere rahat ettirir. Neyi görmeli, nerede fotoğraf çekmeli diye soranlara seçilmiş bir rota önerisi. Westminster Köprüsü üzerinde parlamento binasını ve Big Ben'i kadraja alarak başlayın. London Eye'ın yanından Queen's Walk boyunca ilerleyip St. Paul Katedrali'ni dışarıda aynı kareye sığdırdığınız Millennium Köprüsü çevresinde kısa bir mola verin. Borough Market'e uğrayıp lezzet molası verdikten sonra Tower Bridge'in kulelerini gün batımında yakalayın. Daha doğuya uzatmak isterseniz Canary Wharf silüetini görmek için nehir otobüsüyle Greenwich'e geçin. Kraliyet Gözlemevi'nin tepesinden Thames'in kıvrımlarını izleyin. Akşam vaktinde köprülerin sanatsal ışıklandırması olan Illuminated River çalışması, su üzerindeki çizgileri resim gibi ortaya çıkarır. Bir güvenlik ve nezaket notu. Tidal nehir olan Thames'in suyu, günde 2 kez belirgin şekilde yükselip alçalır. Kıyıdaki çamur düzlüklerine inmek cazip görünebilir ama su aniden yükselebilir, akıntı hızlıdır ve su soğuktur. Tidal bölgedeki çamur düzlüğünde arama yapmak, yani mudlarking için, Port of London Authority'den özel izin gerekir. İzinsiz kazıma ve metal arama yasaktır. Ziyaretçi güvenliği ve çevreyi korumak için
Kıyıdaki uyarılara uyun. Tarihsel bir dönüm noktasına değinmeden geçmeyelim. Londra'nın büyük taşkın riskini azaltmak için kurulan Thames Bariyeri, erken 1980'lerde devreye alındı ve 8 Mayıs 1984 tarihinde resmen açıldı. Silvertown ile New Charlton arasında yer alan bu dev sistemin ana kapakları 5 katlı bir bina yüksekliğine erişir ve her biri yaklaşık 3300 ton ağırlığındadır. Uygun saatte oraya giderseniz, kıyıdan bariyerin heykelsi kubbelerini yakından görebilirsiniz. Şehir kültürünün nabzını tutmak isteyenlere 2 etkinlik daha. Birincisi, Putney ile Mortlake arasındaki geleneksel üniversiteler arası kürek yarışı. Nehir kıyısından binlerce kişi izler. Köprüler üzerinde tezahüratlar yükselir. İkincisi, Thames boyunca uzanan büyük yürüyüş rotası Thames Path. Tamamını yapmak uzun bir macera olabilir ama şehir içi etapları günübirlik yürüyüşler için çok uygundur. Her iki deneyim de Londra'nın suyla kurduğu ilişkiyi canlı biçimde hissettirir. Neden görülmeli? Çünkü Thames, Londra'nın sıvı tarihi diye anılmasını hak edecek kadar katmanlı bir hikaye taşır. Kıyısında Roma döneminin izleri, Ortaçağ köprülerinin hayaletleri, sanayi devriminin depoları, bugünün cam kuleleri yan yana durur. Aynı suda saray tekneleri, işçi mavnaları ve modern yolcu hatları aynı ritimde yol alır. Nehrin iki yakası, köprülerle olduğu kadar kültürle de birbirine bağlanır. Bir kıyıda şehrin finans kuleleri, öbür kıyıda South Bank'in tiyatroları ve salonları. Bu karşıtlık, Londra'yı Londra yapan dengeyi anlatır. Kimler için uygun? Çocuklu aileler için geniş yürüyüş yolları ve oyun alanlarıyla dolu kıyılar rahat bir rota sunar. Romantik bir akşam yürüyüşü arayanlar için köprülerin ışıkları, nehir yüzeyinde parıldayan bir masal gibidir. Fotoğraf meraklıları için Millennium Köprüsü'nden St. Paul Katedrali, Westminster Köprüsü'nden Parlamento manzarası, Tower Bridge çevresinden The Shard ve City silüeti altın kareler verir. Hareket kısıtlılığı olan misafirler, için nehir kıyısındaki rampalar ve düz güzergahlar büyük kolaylık sağlar. Nehir otobüslerinin iskelelerinde erişilebilirlik destekleri mevcuttur. Şimdi daha geniş bir çerçeveyle bakıp küçük bir gün planı veriyorum. Sabah erken Westminster'da buluşun, Queen's Walk boyunca Millennium Köprüsü'ne yürüyün. Tate Modern'in terasında kısa bir mola verip Shakespeare's Globe çevresinde sokak müzisyenlerini dinleyin. Öğleye doğru Borough Market'te lezzet molası verin. Öğleden sonra nehir otobüsüyle Greenwich'e geçip Gözlemevi Tepesi ve Cutty Sark civarında dolaşın. Vaktiniz kalırsa daha doğuya gidip Thames Bariyeri'ni kıyıdan görün. Akşamüstü geri dönüp Tower Bridge çevresinde gün batımını yakalayın, köprü ışıklarını izleyerek turu kapatın. Bu ritim hem suyun üstünü hem kıyıyı hissettirir. Thames'in Londra dışındaki yüzünü de merak edenlere bir not. Oxford çevresinde nehir Isis adıyla anılır. Henley-on-Thames'te kürek geleneğinin kalbini, Windsor'da sarayın eteklerinde kıvrımı, kırsalda çayırların arasından akan sakin yüzünü görürsünüz. Uzun yürüyüş sevenler için Thames Path'in şehir dışı etapları su kuşları, söğüt gölgeleri ve küçük köprülerle tam bir dinginlik sunar. Kapanırken küçük bir hatırlatma. Nehir sabırlıdır ama kural tanımaz. Kıyıya inerken uyarı levhalarına kulak verin, dalga boyunu hafife almayın, kıyıdaki yaşayan mahallelere saygılı olun. Su üstünde bir koltuk bulduğunuzda kendinize şu soruyu sorun. Bir şehrin hikayesi taşlarda mı yazılır yoksa suyun akışında mı? Belki de ikisinde birden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bu anlatım hoşunuza gittiyse kanalı takip edin. Bir sonraki keşifte yeniden buluşalım. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.